Arkadaşlar hepinize merhaba. Benim de çok merak ettiğim, sizin de çok sormuş olduğunuz Tesla Model Y SR bugün testimize konuk olacak. Detaylı bir test alacağız, biraz zorlayacağız. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Biliyorsunuz artık premium olarak geçiyor. İlk başta standart olarak gelmişti. Şimdi standardın bazı özellikleri ne yazık ki kırpıldı. Umarım güzel bir test olur diye başlayalım ve anahtar tasarımıyla devam edelim. Anahtarımız yok, kartımız var arkadaşlar. Tesla biliyorsunuz size bir kart veriyor. Bu kartla kapılarınızı açabilirsiniz ya da kapatabilirsiniz. Kart haricinde ne var? Tabii ki cep telefonumuz var. Cep telefonuyla her şeyi yapabiliyoruz arkadaşlar. Bağlantı özellikleri çok iyi. Şimdi tasarıma geçelim. Daha sonra anlatacağımız çok şey var. Tasarım olarak baktığımızda beğeneni de var, beğenmeyeni de var. Ben beğenen taraftayım arkadaşlar. Ön taraftaki bu ışık barı çok güzel duruyor. Işıklandırma sistemi özellikle gece harika duruyor. Aracın dikkat ederseniz aerodinamik olarak yapısına şöyle bir bakarsanız rüzgar aracın üzerinden akıp geçecek şekilde tasarlanmış. Sol tarafta ve sağ tarafta aktif fren havalandırma sistemimiz bulunuyor. Ön tarafta bir kameramız var ve bu kameranın yıkaması da var. İç taraftaki bu panelde aktif olarak açılıp kapanıyor arkadaşlar. Aracın her yerinde kamera bulunuyor tabii ki ve bakın şurada rezistanslar gözüküyordur. Sabah aracı çalıştırdığımda her yerde buz vardı fakat hemen hızlıca önce kameraları çözdü. Kamera demişken kameraları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kamera dışarıda, bir kamerada içeride olmak üzere toplam 8 tane kamera var arkadaşlar ve bunlar sürekli kayıt alabiliyor. İstediğiniz zaman kayıt alabiliyor. Cep telefonunuzdan kameralara ayrı ayrı ulaşabiliyorsunuz. Fren disklerimizi soğutmak için hava işte buradan geliyor. Lastik ölçümüz 235-45-19. Continental Winter Contact 8S lastiği var. Kışlık lastiklerle test yapacağız arkadaşlar. Zaten hava bayağı soğuk. Aracın iç bağlantılarında bakın şu şekilde göstereyim size. Güzel bir sistem var burada. Zaten amortisör sistemi biliyorsunuz bir önceki neslinden daha farklı. Ön camlarda ultraviyole koruması var ve aynı zamanda ses yalıtımı da bulunuyor. Ön tarafta çift cam var. Arkada da yine çift cam bulunuyor ve bu çerçevesiz tasarım da bence çok şık. Aynalar yine güzel tasarlanmış. Telefonum şu anda araca tanımlı. Aracın yanına geldim ve kapıları otomatik olarak açıyor. Kapattım. Araçtan uzaklaşıyorum. Duymuş olduğunuz gibi kapıları kilitledi. Kapı kolu tasarımı bu şekilde. Seversiniz, sevmezsiniz. Ben beğeniyorum. Farklı bir tarz. Güzel bir tarz. Üst tarafta panoramik cam tavanımız bulunuyor. Havanın akışını engelleyecek hiçbir şey yok. Aracın aerodinamik kat sayısı 0.22'ye düşürülmüş durumda. Kapılara mıknatıs yapışmadı arkadaşlar. Kapılar muhtemelen alüminyumdan tasarlanmış. Şarj portu çok güzel gizlenmemiş mi? Ben bile dedim ki neredeydi ya bu? Şöyle üzerine biraz ittirdiğiniz zaman kendisi de kapanıyor. Şunu da ekleyeyim. Buradaki şunlar plastik kapak, bunu sökebilirsiniz. Neden bu şekilde kapakla tasarlanmış? Aracın aerodinamik kat sayısını arttırıyor. Yaklaşık 30 kilometrelik bir menzil artışı sağlıyor. O yüzden bu şekilde kapatılmış. Çıkarttığınızda çelik jantı görebiliyorsunuz. Çıkartalım mı? Gerek yok. İşte çıkarttığımızda şu şekilde oluyor. Emanet. Arka tarafa geldiğimizde Tesla yazısı, kamera ve buradaki ışık barı bizi karşılıyor. Benim yeni Tesla'da en beğendiğim tasarım bu arkadaki ışıklar, reflektörler, dönüş sinyalleri, sis farı bulunuyor. Sis farını gerekmedikçe açmayalım. Bagajı ayak hareketiyle açamıyoruz. Fakat telefonumuzla bagaja yaklaştık. Bekliyoruz biraz. Ses geliyor ve bagajı bu şekilde açıyor. Tesla Model Y D segment bir araç arkadaşlar ve bagaj hacmi çok büyük. 822 litrelik devasa bir bagaj var. Bu şu şekilde arkaya doğru katlanıyor. Evet, şu şekilde katlayalım. Arkadaşım güzel bir koruyucu almış. Bunu göstermek istedim size. Arka tarafları da cırt cırtlı. Özellikle çok fazla kamp yapıyorsanız, aracın kirlenmesini istemiyorsanız güzel bir çözüm olmuş. Güzel bir malzeme kalitesi var. Yükleme eşiği neredeyse yok. Sol tarafta derince bir malzemelik. Sağ tarafta derince bir malzemelik. Ve altında daha da derin bir malzemelik var. Çok fazla malzemeyi buraya koyabilirsiniz. Ben burayı az önce boşalttım, oradan biliyorum ve bakın bu şekilde duruyor. Bu da güzel. Arkaya daha fazla erişim var mı? Evet, arkaya da var. Burada da güzel bir saklama alanı var ve her yer kapatılmış. Üst taraftaki fanzotunuzu buraya koyabilirsiniz. 12 volt çıkışımız bulunuyor. Bagaj aydınlatmamız üst tarafta.
şurada komple bagajı aydınlatıyor ve yeterli ışıklandırmayı sağlıyor. Güzel düşünülmüş. Kamp için bile kullanılabilir ve bakın bagajın da şurası kumaşla kaplı. Her zaman görmeyiz bunu. Burası da kumaşla kaplı. Burası da kumaşla kaplı. Çok iyi. Koltukları buradan katlayabiliyoruz. Ayrı ayrı. Bu arada eğer ayarlı değilse bakın dikkat edin, ön koltuklarda hareket etti, ileriye gitti geldi. Koltukları yatırdığımızda 2138 litrelik devasa kocaman burada yatak olabilecek, kamp yapabileceğiniz bir alan oluşuyor. Şimdi bir sıkışma testi yapalım. Bastım. Şuraya koydum. Normal diyebilirim. Kötü değil, çok iyi değil. Peki bagajımızı açarken eğer bir şeye çarparsa bakalım duracak mı? Evet, durdu. Gayet güzel. Bu arada dikkat ederseniz bagaj bayağı bir yüksek. Peki kapalı bir alana park ediyorsanız aracınızı yükseklik ayarını nasıl yapacaksınız? Bastık. Durdurduk. Ya da elimizle de bunu ayarlayabiliriz. Ayarımızı yaptık. Daha sonra buradaki düğmeye basıyoruz, bekliyoruz. İçeriden bir ses geldi ve şu anda ayarlı arkadaşlar. Kapatalım. Bastık. Açıldı bu şekilde. Peki şöyle bir senaryo yapalım. Diyelim ki evimizde otoparkta bu şekilde az açılsın ama başka yerlerde daha fazla açılsın. Yani konuma göre bunu ayarlasın. Geldik, tekrar bastık. Şöyle aracı da açayım ben. Bu konum için yeni bagaj yüksekliği kaydedildi. Eğer bunu yaparsanız aracı buraya getirdiğinizde bagaj yüksekliği bu şekilde ayarlanacak arkadaşlar. Bagajımızı da buradan manuel olarak açıyoruz. Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Burada ışıklarımız yanıyor. Neden? Çünkü bagajı kaldırdığımızda arka taraftaki trafiği uyaracak herhangi bir ışık yok. Nerede o ışıklar? Hepsi bagaj kapağının üzerinde. O yüzden burada ışıklarımız yanıyor. Aracın altına baktığımızda bağımsız süspansiyonları görüyoruz ve aracın altı tamamen kapatılmış. Gelelim arka yaşam alanına. İniş çıkış desteği olduğu için soldaki koltuğu biraz ileriye aldım. Her iki koltukta da yeterince alan var arkadaşlar. Diz mesafesi yeterli, baş mesafesi yeterli. Herhangi bir sıkıntı yok burada. Fakat el tutamağı da yok. Işıklarımız var. Burada bir askılığımız bulunuyor. Her iki tarafta da uçak tipi ceplik bulunuyor. Arka koltuklar deri. Şöyle bakalım, kol dayamamız var. Dik duruyor. Buradan arkaya bir erişim bulunmuyor. Isofix bağlantıları için herhangi bir yer yok. Koltuğun arasına sıkıştırıyorsunuz. Taban tamamen düz. Cam tavan harika duruyor. Gerçekten güzel. Fakat bir perdesi bulunmuyor. Belki yaz aylarında ihtiyaç duyarsınız diye düşünüyorum. Burada ambiyans aydınlatmalar var. Ön tarafta da var. Onlar harika. Burada bir ekranımız var ve bu ekrandan çok şey yapabiliyoruz. Arkada havalandırma çıkışımız, 2 adet USB-C çıkışımız bulunuyor. Ben şimdi biraz ekrandan bahsedeyim. Şu şekilde yönlendirme yapıp ayarlayabiliyorsunuz ya da buradan ayarlama yapabiliyorsunuz. Ekranın üstünde tarih ve dış hava sıcaklığını görebiliyoruz. Koltukları buradan katlayabiliyoruz. Sırt ayarı bakın şu şekilde yapabiliyoruz. Isıtıcılarını açabiliyoruz ve 3 kademe olarak ayarlanabiliyor. Müzik dinleyebiliyoruz. Film uygulamalarını açabiliyoruz. Oyunlar açabiliyoruz. Ayarlarını buradan yapıyoruz ve sesi buradan açıp kapatabiliyoruz. Bu da arkada yolculuk yapanlar için güzel bir etkinlik oluyor. Üçüncü yolcu için de kafalık yukarıya doğru kalkıyor. Arka yolcuların ayakları için de havalandırma çıkışı var burada. Bu da hoşuma gitti. Termos testini de yapalım. Evet, güzel bir şekilde bakın şuradaki plastik sayesinde güzel bir şekilde tutuyor. Harika. Zor bile geliyor. Hatta burası biraz daha derin, burası biraz daha sığ diyelim. Gayet güzel. İş görür. Koltukların sırt ayarını küçük küçük basarsanız ayarlıyorsunuz. Biraz daha fazla basarsanız katlama işlemini yine bu şekilde yapabiliyorsunuz. Her iki tarafta da var bu. Gelelim malzeme kalitesine. Üst taraf yumuşak. Ambiyans aydınlatması çok güzel duruyor. Buralar yine yumuşak. Kumaşla kaplanmış. Yumuşak, yumuşak. İç tarafta yine kumaşla kaplanmış. Hem dış tarafı hem de şurası iç tarafı kumaşla kaplanmış. Bir önceki jenerasyonda sadece dış tarafı kaplanmıştı. Şu iç tarafları kaplanmamıştı. Burada onu da yapmışlar. Ve aynı zamanda şurada acil olarak kapıyı buradan açabiliyoruz. Elektrik sistemi arızası olursa. Kapılarımızı şuradaki düğme üzerinden açıyoruz. Tam olarak açılıyor mu bakalım? Tam olarak açılmıyormuş. Yani şu şekilde kalıyor. Tek tuşla da kapatabiliyoruz. Buradaki malzemeliğin boyutuysa yeterli. Hatta fazlası var diyebilirim. Ön tarafa geldiğimizde yine burada da malzeme kalitesi iyi diyebilirim. Yumuşak,
yumuşak. Buralar gerçekten çok güzel arkadaşlar. Çok iyi. İç taraf yine kaplı. Model Y yazımız. Manuel kumandalarımız bulunuyor. Ekrandan da komuta edebiliyoruz. Ses yapmasın diye bakın güzel bir tasarım var. Yine burada zaten bu ses yapmaz ama buraya da koymuşlar. Bel desteği sürücü tarafında var. Yolcu tarafında bulunmuyor. Direksiyon tasarımı çok sade. Şuradan selektör yapabiliyoruz. Sesimizi buradan açıyoruz. Hız sabitleme ayarı burada. Kameraları buradan açabiliyoruz ki görünürlüğü, netliği çok güzel. Sileceğimizi buradan çalıştırıyoruz. Uzun basarsak yıkıyor. Yıkatalım. Çok güzel. Dikkat ettiyseniz suyu zaten silecekler üzerinde veriyor. Bakın şöyle. Sağa sola sıçratmıyor. Sol tarafta bir tane sinyal kolumuz var. Sağ tarafta hiçbir şey yok. Vites seçici nerede? Üst tarafta arkadaşlar. Dörtlerde buradan yanıyor. Işıklarımız da bu şekilde dokunmatik. Biz malzeme kalitesiyle devam edelim. Kumaşla kaplı, yumuşak, yumuşak. Buralarda yumuşak. Torpidoyu açalım şimdi. Torpidoyu araçtan şuradan açabiliriz. Torpido gözü dedik. Hop. Açılıyor. Torpido gözü küçük arkadaşlar. Orada bakın bir tane de USB-C çıkışı var. Kumaşla kaplanmış. Işıklandırması var. Fakat küçük. Gerçekten. Burada pek fazla bir şey yok. Şöyle mıknatısa tutuyor. Torpidoyu açmak için mekaniki bir tuş yok. Eğer soldaki düğmeye uzun süre basarsanız bu şekilde de açabiliyorsunuz. Her iki telefonu da burada şarj edebilirsiniz. NFC kartınızı buraya koymanız gerekiyor. Burada güzel kocaman bir saklama alanı var. İçi yine kaplanmış. Termosluk bulunuyor. Kol dayama büyükçe. İçi bayağı büyük. USB-C çıkışı var burada. İçinde aydınlatması da bulunuyor. Saklama alanı olarak bayağı zengin bir donanım var. Ve bakın burada 12 volt soketi de bulunuyor. Kapanış hissiyatı güzel. Kapanış hissiyatı güzel. Tesla termos testini de başarıyla geçmiş. Bu arada biraz sıcak oldu. Şöyle ayarlayayım. Sıcaklığı şu şekilde de hızlı bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Kapatmak için üzerine basmanız yeterli. Kapıyı buradan açıyoruz. Bastık, açtık ya da acil bir şey olursa nereden açacağız? Şuradan mekaniki olarak açabiliyoruz arkadaşlar. Menüleri size biraz anlatayım arkadaşlar. Kontroller menüsünde ışıkları buradan açıyoruz. Adaptif uzun far asistanımız bulunuyor. Ayna ayarlarımızı konuma göre bakın kapatıp açabiliyoruz da. Çocuk kilidi, pencere kilidi, torpido gözünü buradan açıyoruz. Silecek ayarları, aynanın yükseklik, alçaklık ayarını yapmak için direksiyonun sol tarafındaki düğme üzerinden ayar yapıyoruz. Nöbetçi modu direksiyonun yüksekliğini, alçaklığını, derinliğini buradan ayarlayabiliyoruz. Araç çıkama modumuz var. Dinamiklere geldiğimiz zaman rejeneratif frenleme düşürülmüş ya da standart olarak ayar yapabiliyorsunuz. Direksiyon sertliği yumuşak, standart, sert. Otomatik vites değişimi var ve çok güzel. Şarj durumunuzu buradan görebiliyorsunuz. Planlama da buradan yapabiliyorsunuz. Otopilot özelliklerimiz var. Işık ayarlarımızı buradan yapıyoruz. Ambiyans ışıklarını, koltuk ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Hem ön hem arka koltuğa erişimimiz var. Katlamayı da buradan yapabiliriz. Ekran ayarlarını buradan ayarlıyoruz. Güvenlik ayarlarında nöbetçi modu gibi ayarları buradan yapıyoruz. Bunlar çok uzun arkadaşlar. Servisi görebiliyoruz. Lastik basınçlarımızın bir tanesi düşük. Onun ayarını yapacağız. Yazılım, navigasyon, yolculuk, Wi-Fi, Bluetooth bağlantıları ve diğer ayarları buradan yapabiliyoruz. Şarjımız %81. Üzerine bastığımızda şöyle gelelim. 342 kilometre diyor. Ön kaputu açabiliriz. Bagajı buradan açabiliriz. Şimdi isterseniz ön kaputu buradan açalım. Ön tarafta ne var onu göstereyim size. Araç da çok güzel olmamış mı? Kaputu kaldırdığımızda ne güzel. Bakın burada bir çanta varmış. Uygulamalı olarak da göstermiş olayım size. Araca yükle Allah yükle. Burada toplam 117 litrelik bir bagaj hacmi var. Suyun gitmesi için bir gideri de bulunuyor. Çeki demiri ve burada bir ışığımız var. Güzel bir şekilde kapatılmış. Eğer bir yayaya çarparsak bunlar yukarı doğru kalkarak amortisör görevi görüyor. Yine buralar kapalı. Cam suyunu sadece buradan dolduruyoruz. Üst tarafta bir yalıtım olarak bir şey yok. Şuralar kapatılmış. Bence yeterli. Gayet güzel. Gelelim en sevdiğim kısma. Telefon yanımda. Kapı otomatik olarak açıldı. Telefonumu şarja bağladım. Direksiyon, derinlik ve yükseklik ayarını yaptı. Fakat arkadaşıma göre şimdi hemen ayarlayacağım ve size de bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Ayarlara geldik. Direksiyona geldik. Şimdi direksiyonu biraz yukarıya kaldıralım. Biraz da içeriye doğru alalım. Aldık. Koltuğumuzu da ayarlayalım. Buradan manuel ayarlıyorum. Vitesimizi buradan değiştirebiliriz. Yukarıdan da değiştirebiliriz. Fakat eğer hiçbir şey yapmazsak frene bastım, gaza bastım, hop sürüş etkin dedi. Kameraların netliği güzel.
Bakalım uyarılar zamanında gelecek mi? Geldim. Evet. Güzel. Sensör bazlı değil, kamera bazlı çalışıyor. Şurada direğe doğru yaklaşalım. Evet. Zamanında uyarı geldi. Hemen otomatik olarak geriye kendisi attı bu sefer. Geldim geriye. Durdum. Otomatik olarak vitesi drive'a aldı. Şöyle bir bakalım. Camımızı açtık. Evet, bir ses var mı? Az önce yaptı. Yok, yapmadı. Direksiyon ısıtmamız var. Şu an otoda kapattım şu anda. Koltuk ısıtma bu şekilde kalsın. Sıcaklığı da 22 dereceye ayarladım. Kamera sistemi çok güzel çalışıyor ki daha fazlasını göreceksiniz. Hemen amortisörleri değerlendireyim arkadaşlar. Amortisörler bir önceki Tesla'ya göre daha yumuşak. Şu anki ayarı ise tatlı sert. Hem ön amortisör hem de arka amortisör için bunu söyleyebilirim. Konforsuz değil fakat çok konforlu bir araçta değil. Bence iyi ayarlanmış güzel bir amortisör sistemi var. Şuradan ses geliyor. Trim sesi buradan aldım. Aracı görüş olarak değerlendirirsem ön tarafta çok güzel bir görüş var. Görüşle ilgili hiçbir sıkıntım yok kesinlikle. Yan tarafta görüş yine çok güzel. Geri manevralarında aynayı da aşağıya doğru eğiyor. Usta şoförler zaten aynaya güvenir ama kamera kolaylıkları da çok güzel. Direksiyon üzerinden bakın bastığınızda kameraları görebiliyorsunuz. Şu an arka kamerayı görüyoruz. Fakat arkada görüş iyi değil arkadaşlar. Arka tarafta görüş çok kısıtlı. Park manevralarında kesinlikle kameraya bel bağlamanız gerekiyor. Cam tavan çok güzel bir ferahlık veriyor. Fakat bir perde olsaydı bence çok daha güzel olurdu. Güneşlikleri anlatmayı unutmuştum. Güneşlikler gayet güzel. Bir de muhtemelen kameraya yansıyacaktır. Işıkları da çok hoş. Şöyle iPad kılıfı gibi bu. Mıknatıslı bunlar arkadaşlar. Kopma riski yok. Şöyle yana aldığınızda sağa doğru çektiğinizde kapatıyor. Ambiyans aydınlatma ışıklarım kapalıydı. Onu hemen ışıklardan açtım. İstediğiniz rengi de ayarlayabiliyorsunuz. Onlarca, yüzlerce çeşit var. Burada da hazır temalar var. Hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. Bu da araca premium algısı katmış. Sinyal verdiğinizde hemen sol tarafı ya da sağ tarafı açarak gösteriyor. Eğer orada kör noktada bir araç varsa orası kızarıyor. Şu an tabela okuma sistemi aktif. Üzerine basarsanız bunu da kapatmış olursunuz. Araç arkadan itişli olduğu için ayrı bir zevkli olsa gerek diye düşünüyorum. Limitlerini göreceğiz. Bazı şeyleri yolda anlatayım istemiştim size. Dinamiklere geldiğimizde ayağımı frenden çektiğimde bakın yavaşlamayı biraz daha az yapıyor. Tamamen kapatamıyorsunuz. Tesla'da böyle bir durum var. Rejeneratif frenlemeyi tamamen kapatamıyorsunuz. Gaz pedalıyla hızınızı ayarlıyorsunuz. Standarda aldığınızda ayağınızı çektiğinizde biraz daha fazla rejenerasyon yapıyor ve bakın dikkat ederseniz arka ışıklarını da yaktı. Böylelikle arkadan gelenleri de uyarıyor. Çekiş kontrol modu otomatik, kaygan yüzey veya arazi yüzeyi olarak ayarlayabiliyorsunuz. Direksiyon sertliğini yumuşak, standart, sert olarak ayarlayabiliyoruz. Şu an standartta yumuşağı aldım. Bayağı bir yumuşuyor. Standarta aldığımda acaba bu sert ayar mı dedim. Gerçekten sert. Serti aldığımda ise ups ne oldu? Sağa biraz yanaştım. Bakın hemen onun uyarısı geldi. Serti aldığınızda ise biraz daha sert oluyor. Yani sert bir direksiyon seviyorsanız harika, çok güzel. Gerçekten ben böyle seviyorum sert direksiyonları. Çok hoş. Sürüş dinamikleri de ilk izlenim olarak kesinlikle iyi diyebilirim. Zorlayacağız bu aracı. Otomatik vites değişimi beta diyor bakın arkadaşlar. Az önce yapmış olduğum manevraları bu sayede yapabiliyoruz. Şarj menüsüne geldiğimizde aracı yüzde kaça kadar şarj etmek istediğimizi burada görebiliyoruz. Şarj sınırını yani ayarlayabiliyoruz. Şu an menzilimiz 334 kilometre, %79 şarjla devam ediyoruz. Düşük güç modunu açabilirsiniz. Eğer düşük güç modunu açarsanız batarya seviyesi eşiğin altındaysa park halindeyken enerji tüketen özellikler otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bu önemli arkadaşlar. Aracı park ettiniz ve bataryanız %10 seviyesinde
atıyorum bunu da ayarlamadınız. %10'a kadarmış zaten. Otomatikte en az %10 olmuş. Bunu da görmüş olduk. Bunlar önemli ayarlar arkadaşlar. Kullandığınız aracı bilmeniz gerekiyor. Aksi halde ne olacaktır? 3 gün sonra 4 gün sonra geldiniz bir bakmışsınız işte kamera sistemleri kayıt alıyor vesaire. Şarjınız bitmiş. Otopilota geldiğimizde otomatik direksiyon istiyorsanız şeridi ortalıyor. Trafiğe duyarlı seyir haline alırsanız direksiyonu size bırakıyor. Yönlendirmeleri siz yapıyorsunuz. Hız ayarını mevcut hız ya da hız sınırı olarak ayarlayabilirsiniz. Burada da biraz offset verebilirsiniz. Yani biraz daha fazla %5'lik bir aşma olsun tarzında. Aracı özellikle kış aylarında şarj ederken bataryayı ön ısıtma yapmanız çok önemli. Ön ısıtma yapmadan şarj ederseniz şarj süreniz uzuyor. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Burada kablosuz telefon şarj pedlerini açıp kapatabiliyorsunuz. Bakın solumda araçlar var. Sinyal verdim. Kırmızı ve dikkatli ol diyor. Şurada da kırmızı bir led yanıyor. Ekranı istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Komple burayı açabiliriz, kapatabiliriz. Klima ayarları için şöyle üzerine bastığınızda tüm klima ayarları geliyor. Yönlendirmeleri yine bu şekilde yapıyoruz. Yukarıya aşağıya, ön ve arka olarak ayar yapabiliyoruz. Ön cam sileceklerini ısıtabiliyoruz. Bu da salınım modu. Dolaştırıyor sağa sola. Direksiyonun arkasında dikişler var. O dikişler genelde şöyle iç tarafta olur. Tesla bunu arka tarafa yapmış. Bunu beğenmedim. Doğru pozisyonda direksiyonu tutarsanız sıkıntı yok. Fakat biraz yukarıdan biraz aşağıdan tutarsanız parmaklarınızın ucuna sürekli buradaki dikişler geliyor. O yüzden 3 ve 9 istikametinde tutmaya özen gösteriyoruz. Şöyle yukarıya doğru bir hızlanalım. Tam gaz yapmadım. Gayet yeterli bir hızlanması var. Bu arada sessiz. Yol sesi anlamında çok iyi. Rüzgar sesi anlamında çok iyi. İlk izlenimlerim. Koltukların yanal desteğinin de orta düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Ne çok iyi ne çok kötü ama kesinlikle kötü değil. Hız sabitlememizi açalım. Maksimum 80 dedi. Şu an 80'e aldı. Şöyle sağ tarafa geçelim. Sağ sinyal verdiğimde otomatik olarak iptal etti. Tekrar maksimum 80'e kadar aldım. Daha fazla ayarlayamıyorum şu anda. Neden? Hız limitlerinden dolayı. Direksiyonu bırakırsanız arkadaşlar güzel bir şekilde şeridi ortalıyor. Gayet iyi gidiyor. Bakın biraz viraj vardı. Hop. Sistemi devreden çıkarttı. Pardon 50 tabelasını gördü. Hemen 50'ye aldı. Evet bunlar işte biraz can sıkabilir. Her tabelaya göre burada ayar yaparsanız sürüş esnasında ne yazık ki trafik tabelalarımız da çok uygun değil. Neden orayı 50'ye aldı anlamış değilim mesela. Şu an 60'a ayarlı. Direksiyonu bıraktım. Burayı çok rahat dönecektir. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde dönüyor. Direksiyonu çok fazla tutmaz ve sağa sola bakar. Cep telefonunuzla ilgilenirseniz sistem size uyarı veriyor ve bu uyarılar sonucunda otopilotu kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi süratim maksimum 60'a ayarlı. Meşhur virajımıza geliyoruz. Maksimum hızımız 60'a ayarlı. 60'la geldim. Direksiyonu şu anda bıraktım. Güzel bir şekilde dönüyor. Gayet başarılı. Tuttum şöyle bir uyarı vermesin diye tekrar bıraktım. Güzel bir şekilde devam ediyor. Beta sürümü olduğu için arkadaşlar bazı özellikleri de kısıtlandırılmış durumda. Önümde bir otomobil, onun önünde kamyon, onun önünde kamyon görebildiği kadar görüyor. Lastik basınçlarını 42 piyasaya ayarladım ve 42 piyasaya olarak da gösteriyor. Shell'e buradan teşekkür etmek istiyorum. Kalibrasyonu güzel yapılmış. Sinyal vermeden şeritten çıkarsanız, şöyle sağa doğru geleyim, direksiyon titriyor. Gayet güzel bir şekilde uyarıyor sizi. Tek pedallı kullanım o kadar güzel ki şehir içinde dahi frene basmıyorsunuz. Rejenerasyon yaparak kendisi fren yapıyor. Ekranın hemen şu sağ tarafında yeşil alan ne kadar rejenerasyon yaptığımızı gösteriyor. Gaza bastığımızda bakın güç olarak ne kadar verdiğini, ayağımızı gazdan çektiğimizde ne kadar rejenerasyon yaptığını burada görebiliyoruz. Bakın şimdi hızlandım. Şuradan döneceğim. Çektim ayağımı. Hop. Tekrar gaza bastım. Rejenerasyonu azalttım. Biraz daha bastığımda güç uyguluyor. Arkamda kamyon var. Dibime kadar yanaştı maşallah sağ olsun. Tabela 70. Süratim maksimum 80.
meşhur virajımıza geliyoruz. Sol tarafta kaldık önümüzde kimse olmasın diye. Viraj yardımı etkin dedi. Yavaşladı. 60'a kadar düşürdü süratini. Şeridin içinde kalıyor. Evet, biraz yavaş dönüyor. Fakat virajın öncesinde düşürmesi süratini harika. Çok güzel. Bunu bir daha test edeceğim. Daha hızlı giremezsiniz bu meşhur viraja. Ben o yüzden ikinciye döndüm. Tekrar otopilota aldım. Şeridi güzel okuyor. Fakat virajlarda zaman zaman böyle küçük kararsızlıklar yapıyor arkadaşlar. O da muhtemelen tam otonom sürüşü alın diye. Fakat iç ambiyanslarını çok beğendim. Direksiyonu sadece tutuyorum. Müdahale etmiyorum. Öndeki aracı gördü. Bakın dedim ya ara ara böyle garip şeyler yapıyor diye, ona şahit olmuş oldunuz. Düşük süratte dahi bakalım şeridi ortalayabilecek mi? Evet, güzel bir şekilde geldik. Ve çok konforlu bir şekilde durduk. 10 saniyeden fazla bekledik. Önümdeki araç hareket ediyor. Belki 20 saniye hareket etmiştik, öyle söyleyeyim size. Hiçbir şeye ellemedim. İşte bu tarz özellikler çok güzel arkadaşlar. Şehir içindeki turumuzu bitirdik. Şehir içini hemen şöyle özetleyeyim. Gerçekten çok güvenli ve çok konforlu olduğumu hissettim araç içerisinde. Özellikle fren pedalını neredeyse hiç kullanmadım. Ve bu arada fren pedalının hissiyatını da beğenmedim. Sürüş pozisyonu olarak yukarıda konumlanmış bir pozisyonunuz var. Etrafa hakimiyetiniz güzel. Şehir içerisinde sessiz, güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Şimdi fren pedalını niye beğenmedim onu söyleyeyim arkadaşlar. Fren pedalının sistemi değişmiş. Brake by wire adı verilen, yani siz frene bastığınızda aslında bir sensöre bastığınız bir fren sistemine geçilmiş. Siz frene basıyorsunuz, sensörler fren bilgisini fren merkezine gönderiyor. O yüzden hissiyat iyi değil ve çok yukarıda kavruyor. Buna biraz alışmanız gerekiyor. Biz adaptif hız sabitlemeyi açtığımızda eski sistem fren yaptığında fren pedalı aşağıya doğru hareket ediyordu. Bu yeni sistemde böyle bir durum yok. O yüzden bazen fren hissiyatı özellikle hız sabitleme açıkken değişken olabiliyor. Buna dikkat etmekte fayda var. Biliyorsunuz kabin sesi ölçümlerimizi GPS hızıyla yapıyoruz. 90-63 desibel, 100-65 desibel, 110-66 desibel, 120-68 desibel olarak ölçtüm. Hissiyatlarımı da söyleyeyim. Gerçekten çok sessiz. Rüzgar gürültüsü olarak 120'den sonra hafiften başlıyor. 140'ta rüzgar sesi özellikle ön taraftan arttı. 150'de aynalardan da ses gelmeye başladı arkadaşlar. Genel olarak sessiz bir araç. Bu arada kablosuz şarjın soğutması olmadığı için telefon şu anda yanıyor. Keşke şurada bir de soğutucu olsaymış dedim. Direksiyona müdahale etmezsek ne olur? Onu gözlemleyelim. Burası emniyetli. Süratimizi 80'e ayarlayalım. Direksiyona son müdahalemi yaptım, bıraktım. Kronometremiz çalışsın. Şeridi güzel bir şekilde ortalıyor. Herhangi bir ikaz, uyarı vermedi şu anda. Direksiyon simidine biraz dönüş kuvveti uygulayın dedi. Uygulamayacağım. Görsel bir ikaz verdi. Görsel ikaz arttı. Direksiyon simidine biraz dönüş kuvveti uygulayın dedi tekrar. Sesli ikazla geldi. Bu sürüşün geri kalanında otomatik direksiyon kullanılamıyor ikazı geldi. Manuel sürüş için direksiyonu tutun dedi ve frenlemeye başladı. Dörtleri yaktı. Aracı durduracak arkadaşlar. Biz tabii ki direksiyonu elimize aldık ve şu anda bize bakalım hız sabitlemeyi kullandıracak mı? Bakın otopilot geçici olarak devre dışı dedi. Artık otopilotu kullanamayız. O yüzden yaramazlık yapmıyoruz. Otopilot uygunsuz kullanım nedeniyle bir devre dışı kalma kaydetti. 5 kez otopilot devre dışı kalma yaşanması durumunda otomatik direksiyon beta artık çalışmayacak diye de uyarı veriyor. Virajımız gözüküyor arkadaşlar. Bayağı kallavi bir viraj. Süratimiz güzel. Evet, çok güzel bir tutunma var. Çok güzel tutuyor G. Harika. Ah! Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bu arada şunu da söyleyeyim. O kadar sert, o kadar güzel yapmışlar ki trim sesi buradan gelmez. Viraj performansı gerçekten çok güzel. Şöyle göstereyim. Evet, biraz sağa sola yatıyor mu? Yatıyor ama çok değil. Sınıf standartlarında.
Önü arkası çok fazla oynamıyor. Fakat hisli bir direksiyon var mı derseniz gerçek his yok. Hisli bir direksiyon değil, yanlış hisler var küçük de olsa ama hisli bir direksiyon değil. Direksiyon sistemini beğenmedim. Otomatik sistem nasıl çalışıyor onu da göstereyim arkadaşlar. Geri vites için frene bas diyor. Bastım bir daha. Bakın şu anda önde engel olduğunu algıladığı için geriye çıkacağımı biliyor ve geriye alıyor. Yani 2 defa frene basıyorsunuz. Bakın hop tekrar ileriye aldı. Birkaç önemli bilgi vereceğim. Belki de bu bilgileri başka hiçbir yerde bulamamış olabilirsiniz. Kış aylarındayız ve kapı buz tutmuş olabilir. Malum kapı kolu da içeride. Kapıyı açmak için Tesla uygulamasına giriyorsunuz. Kapı kilidinin üzerine uzun bastığınızda bir menü çıkıyor. Orada alt tarafta kapıyı aç var. Kapıyı aç tuşuna bastığınızda kapıyı otomatik olarak dışarıya doğru açıyor. Böylelikle kış aylarında rahat edersiniz diye düşünüyorum. Tesla'nın ekranı genelde sıkıntı çıkartmıyor. Fakat oldu da bir sıkıntı çıkarttı. Resetlemeniz gerekiyor. Direksiyonda bulunan düğmelere, kaydırmaları düğmelere, toplara her ikisine de basıyoruz. Bekliyoruz. Ekran resetlendi. Şu an sistem tekrar devreye giriyor. Kendini bir kapatıp açıyor. Ekran geldiğinde de hücresel bağlantı gibi diğer bağlantılar da gelmiş olacak. Bu işlemde yaklaşık olarak 45 saniye sürüyor. Tesla logosu geldi. Ekranlar geldi. Birazdan da bağlantı sağlanacak. Bir diğer konu malum Apple CarPlay ve Android Auto bulunmuyor. Fakat konum bilgisini Tesla'ya otomatik olarak gönderebiliyoruz. Onu nasıl yapıyoruz? Haritaya girdik. Fuaye Çarşı. Paylaş dediğimizde üst tarafa Tesla geldi. Tıkladık. Gönderiliyor dedi. Harita geldi ve hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Başlat dememize bile gerek yok. Harika. Bir diğer güzel özellik şarjı sonlandırmak için ya uygulamadan ya da araç üzerinden sonlandırmak gerekiyor. Fakat daha pratiği var. Sol arka kapıyı açtığınızda ve tabii ki telefonunuzun da yanınızda olması gerekiyor. 3 saniye sonra otomatik olarak şarjı sonlandırıyor. Arama çubuğunu tutar ve aşağıya doğru çekerseniz otomatik olarak kaydetmiş olduğunuz yerlere yol tarifi alabilirsiniz. Araç ayarlarından güvenlik ayarlarına geldiğinizde aşağıda Joe modu var arkadaşlar. Bunu aktif ettiğinizde ne oluyor? Hemen şöyle söyleyeyim. Bir uyarı geldiği zaman arka tarafa gelmiyor. Ön taraftaki hoparlörlerden ses alıyorsunuz. Çocuklar da bu şekilde rahatsız olmamış oluyor. YouTube'da bir video izliyorsunuz ve bunu Tesla'ya aktarmak istiyorsunuz. Paylaş tuşuna bastınız. Tekrar yan tarafa geldik. Daha fazla dedik. Tesla'yı seçtik. Hop. İzlemiş olduğum video buraya geldi. Tabii ki videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Tesla uygulamasına geldiğimizde şurada üst tarafta 4 tane seçenek var. Fakat biz bunları özelleştirebiliriz. Üzerine bastığımızda herhangi bir seçeneğin bakın şu anda ön kaputu aç, selektör gibi bagajı açmayı ön tarafa koyabilirim. Böylelikle mesela benim için bagaj daha önemli. Onu buraya aldım. Sinyal verdiğimizde bir ekran çıkıyor demiştik. İstersek bu ekranı da farklı yerlere alabiliriz. Aracın şarj durumunu, menzil durumunu görebiliyoruz. Klima, navigasyon, şarj planları, lastik basınçları gibi pek çok şeyi görebiliyoruz. Burası derya deniz arkadaşlar. Sorulardan bir tanesi dönüş çapı dar mı? Burası dar bir yol arkadaşlar. En dar yerine doğru gidelim. Evet, şurası uygun olsa gerek. Bakalım ne kadar dar. Geldim. Dönüyorum. Dönüş çapı biraz düşük ama çok düşük olduğunu kesinlikle söyleyemem. Sıkıntı yaşayacağınız yer belki otoparklarda, AVM'lerde olur. Gördüğünüz gibi bakın şu kadar yerde dönüyor. Bilmiyorum, ben bir sıkıntı yaşamadım. Uzun süre kullanmadığım için de bu aracı yorum yapamayacağım bu hususta. 0-100 şimdi. Sıfır 100 7.60, düzeltilmiş zaman 7.60, gayet iyi. Fren testi şimdi. Dörtleri yaktı. Fren mesafesi 41 metre. Kışlık lastikler için iyi olduğunu söyleyebilirim. Bir kalkışta böyle yapacağım. Bu sefer fren gaz yaparak kalkacağım. Şimdi. Sıfır 100 7.67, doğrulanmış zaman 7.58, gayet güzel. Fazlasıyla yeterli olduğunu düşünüyorum. Oh arkadaşlar,
105 desibel ölçtüm. Şuradaki equalizer ayarlarıyla bozulmadan en iyi verecek seviyeyi ölçüyorum. 9 hoparlörü var. Ses sistemi gerçekten çok iyi. Sınıf standartlarının ötesinde bir ses sistemi var. Biraz daha zorlayalım mı? Oh, çok iyi. Frene biraz alışmanız lazım arkadaşlar. 5 üzerinden 3 veririm ama çok kötü diyemem. Tekrar hızlanalım. Direksiyon titredi. Sinyal vermeden döndüğüm için. Bakalım ESP ne zaman devreye girecek? Oo, biraz attı. Evet, yeni attı. Fakat ESP'nin müdahalesi gerçekten yerinde ve bir anda yapmıyor yani müdahalesini. Dinamikleri çok güçlü arkadaşlar. Oh. Çok beğendim. Hafif yukarı çıkıyoruz. 80-120 ara hızlanma. Şimdi. ...80-120 ara hızlanma, 5.06 doğrulanmış zaman 4.78. 80-120 ara hızlanma. Şimdi. 80-120 ara hızlanma 5.24 doğrulanmış zaman 4.79 başarılı. Hem ara hızlanmasıyla hem sürüş dinamikleriyle aracı beğendim. Ses sistemiyle de aracı beğendim. Teknik özelliklere de biraz değinelim. 218 beygir 160 kW'a denk gelen bir motorumuz var. Arkadan itişli. Arkadan itişli olmasını çok seviyorum. Özellikle elektrikli araçlar bence arkadan itişli olmalı. 420 Newton'da torku var. 62.5 kW'lık bir bataryamız var. AC'de 11 kW, DC'de 180 kW'la şarj edebiliyorsunuz. 11 kW biraz düşük fakat DC'de süper şarjlarda hızlı bir şekilde aracınızı şarj ediyorsunuz. Bu arada aracı haftada bir defa en az %100 şarj etmenizi tavsiye ederim. Çünkü bunda LFP batarya var. Hatta bataryaların ön hazırlığını da unutmayın. Otoban sürüşünde şöyle bir sıkıntı yaşadım arkadaşlar. Evet, zaten şerit değiştirdiğimde adaptif hız sabitleme devreden çıkıyor. Hemen sağ şeridimdeki araçlar biraz olsun sola yanaşırsa otomatik olarak devreden çıkartıyor. Sanki bu şeride geçmiş gibi görüyor ve hız sabitlemeyi kapatıyor. Tabii siz hız sabitlemeyi kapatacağını tahmin etmediğiniz için rejeneratif frenleme devreye giriyor. Bu sefer arkanızda bir trafik varsa o size biraz daha yanaşmış oluyor. Viraj yardımı etkin diyor. Sadece ellerim direksiyonda, yönlendirmeye yardımcı olmuyorum. Süratini düşürüyor. Çok düşürüyor ama. Yani arkanızdaki gerçekten kızar. 60'la burayı dönerseniz, hele ki benim gibi sol şeritte kalırsanız birileri size kızar. Allah'tan ki arkamda kimse yoktu. Arada böyle ne yapacağını tam bilmiyor. Şimdi ön tarafa doğru yanaşıyorum. Hiç müdahale etmeyeceğim. Sadece direksiyonla nereye gireceğimizi gösteriyorum. Evet. Güzel. Bu konuda başarılı. Ama durdu. Niye durdun mübarek? Bu beta sürümüyle sanki müşterileri tam otonoma yönlendirme çabası varmış gibi geldi bana. Çünkü kapasitesi aslında yüksek ama yazılımsal anlamda yine de küçük sıkıntıları var. Aman aman mükemmel bir durum yok. Yol tarifi aldığımızda varacağımız yere %42 batarya ile gideceğimizi söylüyor. Kaç dakika sonra varacağımızı söylüyor. Mesela şu an devreden çıktı. Neden? Okuyamadı, bir şeyler oldu gibi durumlar söz konusu arkadaşlar. Şehir içinde öndeki araca eğer biraz hızlı yanaşırsanız uyarısı bir tık önce, güvenlik anlamında bence bu bir sıkıntı değil ki onun ayarı da var. Biraz daha geçe ayarlayabilirsiniz. Gösterelim. Evet, bunun gibi. Ve aracı artık özetleyeyim size arkadaşlar. Eve vardığımda da neler olmuş neler bitmiş onlardan bahsederim. Şarj ederim aracı. Kaç dakikada şarj oldu onu da söyler. Videoyu öyle kapatırız. Tarz olarak, dış görünüm olarak herkese uygun bir araç değil. Seveni var, sevmeyeni var. İçeriye geldiğimizde, kullanım olarak baktığımızda yine herkese uygun bir araç değil. Teknolojiye ilginiz varsa, teknolojik ürünleri seviyorsanız evet bu ürün size hitap ediyor. Ama onun haricinde gerçekten zorlanabilirsiniz aracı kullanırken. Çünkü tüm ayarları bu direksiyondan ve bu ekrandan yapıyorsunuz. Fiziksel düğmeler yok. Vites seçmek için bile bakın yukarıda mecburiyetten konulmuş düğmeler var. Eğer bir Tesla almaya karar verdiyseniz, bu araç bana uyar diyorsanız, ben bu aracı kullanabilirim diyorsanız size çok şey vaat ediyor. Öncelikle
artılarından bahsedeyim. Konforlu, sessiz, güvenli bir sürüşü var. Müzik sistemi çok güzel. Kameraların netliği çok güzel. Sürekli elinizin altında olması ayrı bir güzel. Apple CarPlay ve Android Auto olmasa bile Google tabanlı bir haritamız var. İyi çalışıyor. Fren pedalına şehir içerisinde neredeyse hiç basmıyorsunuz. Şehir dışında otonom sürüş sistemi daha iyi çalışabilirdi. Özellikle viraj yardımında çok fazla hız düşürüyor. Yerli yersiz direksiyon tepkileri veriyor ve şerit değiştirdiğinde neden hız sabitlemeyi bırakıyorsun gibi olumsuz yanları da var. Bagajı çok büyük, kullanışlı bir bagaj var. Malzeme kalitesi anlamında beğendim. Hele ki bu araç Türkiye'ye ilk geldiğinde bu fiyatı alanlar yaşadı. Keşke onlardan biri olsaydım dedim. Şu an fiyatlar yüksek. Her ne kadar yüksek olsa da yine bu fiyatlarda bence alınabilecek güzel araçlardan biri. Gün boyunca sağ olsun arkadaşım telefonumu tanımlamıştı. Akıllı anahtar olarak inmelerde, binmelerde, bagajı açmalarda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bagajı ayak hareketiyle de açmış olsak güzel bir kolaylık olurdu. Tavanda perde olsa yine güzel olurdu ve el tutamağı yok. Arkadaki yolcular için bence gerekli. Özellikle performanslı sürüşler yapıyorsanız ama Tesla'da yok. Gözlük saklamak için de mesela buralarda bir göz yok ama çok fazla göz var arkadaşlar. Yani eşyanızı koymak için buranın altı, şuralar, her yer malzemelik. Kablosuz şarjın ısıtması da olsa tadından yenmezmiş. Araç bu zamana kadar ne yakmış ondan bahsedelim. Son 14 kilometrede daha fazla otobanda kullandım. 22.9. Son 124 kilometrede 21.1, 21.3, 19.1. Özellikle kış aylarında menzilin biraz daha düştüğünü söyledi arkadaşım. Bir menzil testi yapma imkanım yok. Eğer Tesla yetkilileri verirse bir araç test ederim seve seve. Isı pompası var mı? Var. Ve ısı pompası ne kadar verimli sorusunun cevabı da önemli. Bu araçta verimli bir ısı pompası var arkadaşlar. Direksiyon sisteminin hisli olmasını isterdim. Fren pedalının hisli olmasını isterdim. Herhangi bir problem yaşamadım fren pedalıyla ilgili. ESP'nin erken girmesiyle ilgili de bir problem yaşamadım. Buradaki vites sistemini çok beğendim. Yani hiç ellemiyorsunuz bile. O sizin ne yapacağınızı anlıyor. O çok başarılı olmuş. Şimdilik benden bu kadar. Aracı bir şarj edelim. Ondan sonra şarj süresiyle ilgili de bir bilgilendirme yaparım size. Bataryaların ön ısıtmasına başlıyorum. Harita ekranında bakın burada şarj sembolü var. Bastık buna. Bir şarj istasyonunu seçtim arkadaşlar. Bakın hızlı şarj için bataryayı ön koşullandırma. Bastığımda 5 dakika bekleme süresi var diyor. Ön koşullandırmayı da bu şekilde yapabilirsiniz. Yani buradaki ekrandan gideceğiniz şarj istasyonunu seçiyorsunuz ve ön koşullandırmayı yapıyorsunuz. Bir defa size göstermek için uyarı yedim. İkinci uyarıyı da buradan bir şeyleri anlatmaya çalışırken yedim mi? Yedim. 2 uyarı yedik. 5 tane hakkımız var. Şimdi arkadaşa da aracı teslim edeceğim. Böyle bir mahcubiyet içerisine girdim. Bir tabii Tesla uzmanını aramam lazım dedim. Kim bu? Engin Özören. Engin Bey bize bilgilerini paylaştı. Sen dedi paylaşıyorum YouTube'sun. Ben sana tabii ki destek olacağım. Bir hafta sonra buradaki ikazlar sıfırlanıyormuş arkadaşlar. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Engin hocama da teşekkür ederim. Dersteymiş. Valla arada derede gönderdi mesajını sağ olsun. Engin Özer'in kanalını da mutlaka takip edin. Takip ediyorsunuzdur zaten. Adam 300 bini geçmiş ya. Siz paylaşıyorumu da takip edin. Evet, şu anda klima sisteminin bataryayı hazırladığını hissettim arkadaşlar. Hiç gelmeyen bir ses var. Batarya şu anda ön hazırlığı yapılmış durumda. Hız sabitleme sisteminde 2 tane modumuz var demiştik ya. Birisi otomatik, yani direksiyonun ortalama sisteminin çalıştığı. Diğeri ise trafiğe duyarlı seyir kontrolü. Otomatik modda trafik levhaları ne kadar müsaade ediyorsa o kadar bir sürete ya da onun 10 kilometre üzerine süreti ayarlayabiliyorsunuz. Fakat direksiyon bende olacak. Sen hız sabitlemeyle ilgilen derseniz o zaman bakın şurada görmüş olduğunuz gibi istediğiniz hıza ayarlayabiliyorsunuz. Evet, şarj işlemini yaptık arkadaşlar. Sonuna kadar aracımızı şarj ettik. %100'e kadar şarj ettik. Menzil 424 kilometre veriyor. Daha önceki kullanım verilerine göre. Şarj biraz uzun sürdü. Özellikle %100'e kadar şarj etmek istedim. Hem kalibrasyonunu yapmış oldum hem de ne kadar sürüyor diye merak etmiştim açıkçası. %50 küsürlerden %100'e kadar getirdim. Toplamda 37 dakika sürmüş. İlk şarja başladığımda 152 kW'lara kadar güç almıştım. Daha sonra %90'a kadar iyi gitti aslında. 95-96 derken baya düştü. En son 2-3 kW'lara kadar düşmüştü. Tekrar neden yola çıktık arkadaşlar? Sizlere son olarak
uzun far asistanını göstereceğim ve ondan sonra videoyu bitireceğiz. Çok uzun bir video olmuş olabilir. Benim videolarım böyle arkadaşlar. Tüm deneyimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Keşke elimde imkan olmuş olsa da mesela bu araç bir hafta bende kalmış olsa tüm özelliklerini anlatayım. Belki hatalarım, yanlışlarım da mutlaka olmuştur. Olduysa da affola diyelim. Bu arada şunu ekleyeyim. Dedim ki manevralarda herhangi bir sıkıntı yaşamadım diye. Daha sonra AVM tarzı bir yerde aracı hareket ettirirken evet manevralarda dedim sıkıntı var. Şimdi adaptif uzun farımız açıldı arkadaşlar. Takip ediyorsunuzdur belki önden. Güzel çalışıyor. Sağı solu güzel aydınlatıyor bakın. Öndeki aracı aydınlatmıyor. Bir araç geldiğinde o tarafı karartıyor. Şu an önümüz boş. Gayet güzel bir şekilde aydınlatmasını yapıyor. Araç geldi, o tarafı kapattı. Güzel, beğendim. Adaptif uzun far asistanı güzel çalışıyor. Şimdi şuradan bir dönüş daha yapacağım müsait bir yerde. Orada da bir daha değerlendirelim. Dar bir yerde kalayım. Evet. Çevirdim. Vitesi bu sefer geriye almam gerekti. Durdum. Tekrar vitesi aldı. Devam ediyorum. Yani büyük bir sorun mu? Bence sadece AVM gibi çok dar yerlerde sıkıntı yaşarsınız. Onun haricinde sıkıntı yaşamazsınız. Değerli arkadaşlar, büyük bir emek var. Lütfen bu emeğin karşılığında videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sizlerden ricam özellikle bu videoyu izleyen Tesla kullanıcıları menzil olarak tecrübelerinizi yorumlarda paylaşın. Paylaşın ki bizler de bilelim. Çünkü benim böyle bir menzil testi yapma imkanım olmadı. Tesla Türkiye yetkililerine de buradan seslenmek istiyorum. Otomobillerin gerçekten test edildiği YouTube kanalı olan Paylaşıyorum YouTube kanalına araç temin ederseniz aynı çizgide, aynı doğrultuda araçları test etmeye devam edeceğim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.